Videolarının izlenmemesinin tek sebebi var. Aynı kritik hataları tekrar yapıyorsun. Ve şu an bunlardan birini yapıyor olma ihtimali çok yüksek. Ama merak etme, ben buradayım. Bugün bunları sana tek tek anlatacağım. İçerik hatalarını 4 ana gruba ayırıyorum. Fikir, anlatım, giriş ve kurgu. Hepsini size tek tek anlatacağım ve nerede hatanız olduğunu mutlaka anlayacaksınız. Videoya başlamadan önce Yeni Şapkamı beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlayalım. Önce fikir hatalarından başlayacağım. Yaptığınız bazı hatalar var, tamam mı? Bunlardan birincisi konuyu sıkıcı anlatmanız. Bakın, izlemek ya yeni bir şeyden gelir ya da eski bir şeyi yeni farklı bir bakış açısıyla anlatırsın. Herkesin 10 defa duyduğu şeyi farklı bir bakış açısıyla anlatmazsan, aynı şeyi anlatırsan izlenmezsin. Bunun çözümü çok basit. Aynı konuyu her tarafından tarayacaksın. Tüm gerçekleri, yorumları listeleyeceksin. Her maddeye mesela ben öyle yapıyorum. 1'den 100'e kadar bir puan veriyorum, tamam mı? Mantık şu. 100 kişiye söylesen kaç tanesi şaşırır? Onlardan en yüksek puanı alanı seçiyorum ve onu yapıyorum. Yani ana açımız bu olması lazım. Mesela bilimle alakalı bir kanalım var, tamam mı? Diyelim ki kuyruklu yıldız geliyor diye bir başladın, tamam mı? Bu sıkıcı ve sıradan olur. Ama oraya gelip de işte uzaylılar olsaydı kesin böyle bir yıldızdan gelirdi gibi bir giriş yaparsan bu herkesin dikkatini çeker. Olay tamamen bundan ibaret. İkinci hatamız videoların paylaşılmaması. Burası özellikle Shorts kanalları için söyleyeceğim. İnsanlar videonu paylaşmıyor. Bakın, insanlar günde 500 tane video görüyor. Ama o gördükleri 500 videonun sadece bir tanesini WhatsApp grubuna atıyor. Senin o videon o 500 video arasından seçilecek kadar kaliteli mi? Önce bunu bir düşün. Güçlü duygular üretmemiz lazım. Korku, şok, mutluluk, merak, bunlardan herhangi bir tanesi olabilir. Birisi senin videonu izlerken o videoda güçlü bir duygu yarattığı zaman onun hemen paylaşma isteği duyuyor. Hadi ben de yaptım, sen de yapabilirsin. Hani hadi ben de gülüyorum, sen de gül der gibi. Bunu ona atmalıyım diyorlar. Sonra ne oluyor? Videolarınız büyümeye başlıyor kardeşim. Duygu yoksa paylaşım da yok. Paylaşım yoksa üzgünüm ama viral olma şansınız da yok. İzlenme şansınız da yok. Üçüncü olarak kitleniz çok dar. Yani şöyle, yaptığınız konu çok az kişiyi ilgilendiriyorsa büyüyemiyorsunuz. Çözüm olarak da o dar konuyu geniş kitlelere entegre edeceğiz. Şimdi buna örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki eski model Jeep'leri inceliyorsun, tamam mı? Eski model Jeep incelemeleri. Bu dar kitleyi sadece o kitle izleyeceği için bizim bunu büyütmemiz lazım. Bu konuyu işte dünyanın en pahalı jipleri, işte o jiplerin içinde Porsche'nin parçaları var derseniz Porsche izleyenlerin de dikkatini çekersiniz. Kitleniz genişler, izlenmeniz artar. Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Basit ama o çok etkili, tamam mı? Videolarınız çalışmıyorsa, hani yükselmiyorsa asıl sebebi fikirdir. Girişler, kurgular falan, bunların hepsi önemli ama asıl önemli olan fikir. İçerikten anlayan herkes bunu söyler. Beyninizi iyi bir fikir bulmaya öğretmeniz lazım. Ona yönlendirmeniz lazım. Kendi nişindeki tutan kanalların videolarına bak mesela, tamam mı? O konuyu al, daha çarpıcı bir şekilde anlat. Farklı bir açı bul. Daha güçlü bir şekilde anlat. Bu şekilde büyük bir başarı elde edeceğinize inanıyorum. Fikir kısmı tam olarak bu kadar falandı. Şimdi anlatım hatalarınız var. Ve bu anlatım hatalarından en büyük yaptığınız hata, benim de en çok yaptığım hata, tek bir videoya bütün her şeyi yüklenmek. Bir video bir lokmadır, tamam mı? Bir mesaj ver, izleyici bir şeyi alsın. Daha sonra o konuyu orada bitir. Mesela benim gibi insanlar heyecanlanıyor böyle, tamam mı? Bütün o 5 tane, 10 tane, 20 tane, 50 tane bilgiyi alıyor, tek videoda paylaşıyoruz. Ben de öyleyim. Duramıyorum, dayanamıyorum. Bir şeyler aktarma isteği var sürekli ama çok yanlış bir durum. Çünkü insan beyni yorgundur abi. Birden fazla ana fikir varsa beyin onu sindiremiyor. Videoyu yazdıktan sonra, metnini yazdıktan sonra metne bak. Kaç tane ana fikri var? Bir tane ana fikir olmalı, 2-3 tane de yan fikir olmalı. Kabataslak söylüyorum. İkinci olarak da anlatım olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. İnsanlar videoların çoğunu sessizde izliyor. Bu doğru. Hani altyazılardan falan izliyorlar. Otobüste, işte, kalabalıkta, teneffüste falan filan izliyorlar. Şimdi son yaptığım videonu aç abi, tamam mı? Sesini tamamen kapat. Sadece görsele bak. O görsel senin videonu anlatıyor mu? Yani görsele bakarak videoyu anlayabiliyor musun? Eğer bunu sen bile takip edemiyorsan izleyici hiç takip edemez. Görseller ve ekrandaki yazılar tek başına videoyu taşıması gerekli. Onun dışında insanlar videonuzu izlerken size birkaç saniye veriyor. Maalesef durum bu. Faydayı hemen vermen lazım. Yani oradaki fikri, anlatacağın şeyi hemen vermen lazım. Çünkü yoksa seni direkt böyle kaydırırlar abi. Metinde fayda diyorum buna. Asıl faydanın başladığı cümleyi bulacaksın. Onun önceki bütün cümleleri sileceksin. Metni uzatmayacaksın. Bakın, diğer hatalardan bir tanesi de bu. Metinleriniz çok uzun. Şöyle, her metine, her kelimeye para verdiğini düşün, tamam mı? Hepsine para versen
tek bir tane gereksiz kelime bırakır mıydın? Bırakmazdın değil mi? Öyle düşün. Her cümle ya kritik bilgi içermeli ya da farklı bir bakış açısı olmalı. Sen okurken sıkılıyorsan onlar hayli sıkılır. Bunun dışında girişlerde de çok hata yapıyorsunuz. Ben bunu çok fark ediyorum. İşte abi kanalım niye izlenmiyor? Kanka kanalıma baksana falan filan gibi muhabbetler oluyor. Abi giriş kısmı çok kötü oluyor genelde. İzleyici videoya geldiği zaman bana bu video ne verecek diye bakıyor, tamam mı? En son mesela yaptığım videonun ilk metnini, ilk cümlesini oku. Bu video senin ne işine yarayacak hissiyatını veriyor mu, ona bak. Vermiyorsa o giriş olmamıştır, üzgünüm. Merak uyandır, kıyaslama yap, farklı şekillerde girişlerini düzeltmeye çalış. Mesela şöyle bir kural geliştirebilirsin kendine. Yeni bir şeyleri bildikleri bir şeyle kıyaslama diye bir formül geliştirdim ben, tamam mı? Bunu size şöyle bir örnekle açıklayayım. Mesela girişte asfalt kadar sıcak diye bir giriş yaparsan, yani daha doğrusu onun yerine güneşin yüzeyinden sıcak diye bir cümleyle başlarsan onu herkes kafasında canlandırabilir. Yani merak uyandırın, kıyaslama yapın. İnsanların bildikleri şeylerden etkileyici girişler yaparak insanların videoda kalma süresini artırabilirsiniz. Videonun başında eğer görsel kullanıyorsanız görseliniz, konuşmanız, yazınız birbirini tamamlıyor olmalı. Mesela ekranda bir grafik var. Sen başka bir şey anlatıyorsun. Yazıda başka bir şey yazıyor, tamam mı? Bu olmaz abi. Kesinlikle bundan uzak duruyoruz. Çünkü izleyici basit düşünür yani. Kurgularda da çok hata yapıyorsunuz. Yani daha doğrusu ben de yapıyorum bunları arkadaşlar. Hani siz yapıyorsunuz diye söylemiyorum. Ben de aynı hataları yapıyorum. Yaptım da yapacağım da. Bunlar zamanla her videoda farklı hatalar oluşarak önemli olan hepsini düzelterek. Kurgularda da dediğim gibi çok hatalar yapıyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi kurgu eksikliğimiz. Videolarda insanların beynini aşırı derecede yormamalıyız. Çünkü yani onlar çok yorulmayı istemiyor. Çok fazla efekt, ses, geçişler falan olursa kafası karışıyor milletin. O videoyu izlemek istemiyorlar. Bu test edildi, onaylandı. Bazı videolarda koyduğunuz görüntüyle mesela anlattığınız şeyin arasında çok bambaşka şeyler oluyor. Alakasız görüntü koymayın. Cümleleri tek tek kontrol edin. Eğer uygun görüntüler bulamıyorsanız anlattığınız şeyle ilgili yüzünüzü gösterebilirsiniz. Aynı zamanda yanlış müzik kullanımı da çok fazla. Ben mesela son birkaç videodur müzik koymuyorum. Çünkü istediğim müziği bulamıyorum. O da beni canımı çok sıkıyor. O yüzden müzikleri kıstım ben. Ama siz tabii ki videolarınıza müzik koyuyorsunuzdur muhtemelen ama alakasız müzikler ya da işte o ritim yükselmeleri falan alakasız yerlerde oluyor bazen. Onları yapmamaya özen gösterin. Yanlış müzik müziksizlikten iyidir bu arada. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi buraya kadar ana sorunlarınızı anlattım. Yani sorunlarınız diyorum ama dediğim gibi ben de bu hataları çok yapıyordum. Daha kritik yerlere geleceğim. Buralar daha kritik şeyler. Şimdi mesela izleyiciyi videoda tutamıyorsun. Yani ortalama izlenme süren düşük. O zaman şimdi birazdan anlatacaklarımdan en az bir tanesini mutlaka yapıyorsundur. Bunların ilki, merak unsuru videonuzun ortalarında bitiyor abi. Bak ilk 10 saniye kancayı attın. İnsanı videoda tutmayı başardın. Ama videonun ortalarına geldiği zaman izleyicinin o merakı bitmiş oluyor. O merakı videonun sonuna taşıyacaksınız. Birkaç dakikada bazı sorular bırakın insanlara. Mesela işte videoyu beğendiniz mi? Yani hani konuyla alakalı olsun tabii de şu an örnek veriyorum sadece. Ya da böyle introlar işte nasıl söyleyeyim, örnek olarak birazdan söyleyeceğim şey çoğu kişinin bilmediği bir kritik bir unsur. Ne bileyim bir sonraki kısımda çok önemli bir konuyu anlatacağım. Böyle açık döngüler bırakmanız lazım ki izleyici o videonun devamını izleyebilsin. Bakın bir video yaparken metni alayım, işte görüntüleri yapayım, paylaşayım gibi düşünmeyin. O metnin üzerine çalışmanız lazım. Tabii eğer izlenmek istiyorsanız, yani izlenmek istemiyorsanız yapacak bir şey yok. Videolarınız bazen monoton oluyor. Bu tek düze böyle dümdüz gidiyor böyle videolar. Sürekli aynı tempoda gitme. Aynı ses tonuyla gitme. İnsanların beyni o tek düze alışınca sıkılıyor, monotonlaşıyor ve beyin bir tepki vermeye çalışıyor. Bu arada çok bilimsel konuşuyorum bu aralar. Aralara ani bir ses efekti ekleyin. İşte kesmeler, biçmeler yapın. Görselleri değiştirin, hızları değiştirin, ses tonunuzu değiştirin. 2-3 dakikada bir böyle şeyler yaparsanız insanların beyinleri yorulmaz ve videoda kalmaya devam ederler. Hatta 2-3 dakika bile çok olabilir, yani öyle söyleyeyim. Aralarda da izleyiciye videonun neresinde olduğunuzu anlatın. Mesela sizi sonuna kadar izlemek istiyor birisi ama işte videonun sonuna ne kadar kaldı falan diye bir düşünceye kapılırsa çıkarlar abi. Videonuzu bölümlere ayırın. Ne diyorum size? Birazdan fikirlerdeki yaptığınız hatalara geçeceğim. Birazdan kurgulardaki hatalara geçeceğim gibi kesitler bırakıyorum. İzleyici de, yani sen de videonun neresinde olduğunu biliyorsun. Yol haritasını vereceksin. Onlar sonuna kadar izlemeye kalacaklar. Devam edecekler. İzleyiciyi videoya dahil edin. Bakın ben şu anda kameraya koyuyorum ama sana konuşuyorum. Videonuzu tek taraflı yapmayın. Sen anlatıyorsun, o dinliyor. Tek taraflı, tek etkileşim. Olmaz. Yapma. Araya soru sor. Sen olsan ne yapardın diye. Bunu daha önce hiç düşündün mü de mesela. İzleyici aktif olur. Bağ kurar. Mesela
Sen buradaki hatalardan hangisini yaptın? Hemen şimdi yorumlara yaz kanka, tamam mı? Beğenmeyi ve abone olmayı da unutma. Arada yazayım, onu da söyleyeyim. Araya introyu soktum mesela, tamam mı? Yapılan hatalar bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Devam edeceğim. Dikkat toplama hatalarından devam edeceğim daha doğrusu. Örneğin videonun önemli kısımlarında bir vurgunuz yok çoğu zaman. Şimdi mesela anlattığınız konuyla ilgili önemli yerlerde vurgunuz yok. Tek düze anlatıyorsunuz. Her şeyi aynı tonda anlatıyorsunuz. Kritik bilgileri söylüyorsunuz mesela ama orada bir vurgu yok. Bir ses değişimi yok. Bir görsel yok. İzleyici onun önemli olup olmadığını anlamıyor. Önemli yerlerde tempo değiştireceksin. Yavaşlatacaksın, duraklatacaksın, bir şeyler yapacaksın ama oradaki o konunun önemli olduğunu onlara hissettireceksin. Mümkünse yapabiliyorsanız her 5-10 saniyede bir görsel değişimi yapın. Bu insanların beynini ayık tutar. İnsanların gözünü sürekli meşgul etmeniz lazım. Duygularınız yok, enerjiniz yoksa kimse dinlemek istemez. Sen bu videoya geliyorsan enerjik olmalısın. Ses tonunu değiştir, heyecan kat, bir şeyler yap. Enerji varsa dikkat de vardır. Son olarak da zincir hatalarını anlatacağım. Bak, burayı çözerseniz abi videolarınız patlama yaşar. Bunu size söylüyorum. Bir kere bitiş ekranını kullanacaksın. İzleyicinizi boş boş yollamayın. Ona hemen orada tak tıklatacaksın abi. Videonun ortasında başka videonu göster, işte bunu sevdiysen onu da izle bilmem ne falan diye hemen araya yapıştıracaksın abi. Bir kişi zaten senin videonun sonuna kadar izlediyse o zaten hazırdır, bekliyordur. Sen sadece ona küçük bir dokunuş yapacaksın. Bazılarınızın videoları bağlantılı değil. Yani benim ilk açtığım kanal da öyleydi. Videoların birbiriyle alakası yoktu. Her video bambaşka bir konu üzerine kuruluydu. O da tabii ki izlenmeyi ve sadık bir kitle oluşturmayı engelliyor. İzleyici bir videoyu izliyor, ikincisine geçmiyor. Çünkü bağ yok. Videoları birbirine bağlayın. Yani video zincirleri oluşturun. Evet, güzel bir video, bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Fikir, anlatım, giriş ve kurgudaki yapılan temel hatalar bunlar. Hani zamanınızı öyle çok da çöpe atmak istemiyorum ama tabii ki de videonun sonunda söyleyeceğim birkaç şey var. Bunları eminim bak düzeltirsem videoların çok çok izlenecek. Ya bak, bu video mesela benim için izlenme odaklı bir videoydu. Ama mesela işte para kazanmakla ilgili videolar istiyorsan diğer videolarıma bakabilirsin. Bir de geçen hafta hani girişleri nasıl düzelteceğinizle ilgili bir video anlattım. O da çok güzel bir video oldu. Bunu da izle. Bu arada şapkam yeni. Benim kıyafetime laf edenler olduğu için yeni şapka aldım. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Videolarımız hızla devam ediyor. Her hafta Cuma günü saat 10'da. Neden bu saat olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama öyle alıştım. Yani öyle oldu. Videoları paylaşmaya devam edeceğim. Sadece bir beğeni, abone olsanız benim için yeterli. Videoları izleyen insanlar genelde abone olmayan insanlar. Çünkü istatistiklerde onu görüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? İstatistiklerinize bakıyorsunuz. Değilsen abone olmayı, eğer aboneysen de abone değilsen de beğenmeyi, her şeyi yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bak, kapanışı bak şöyle yapacağım. Bay bay.